Momo, Michel Ende. 2. Bölüm. Sıra dışı bir özellik ve sıradan bir tartışma. Artık Momo'nun keyfine diyecek yoktu. En azından öyle düşünüyordu. Hemen hemen her zaman yiyecek bir şeyler buluyordu. İnsanların ayırabileceği kadar, kimi zaman çok, kimi zaman az. Başının üzerinde bir damı, yatacak bir yeri, hava soğuduğunda yakacağı bir ocağı vardı. Ve en önemlisi bir sürü iyi dostu vardı. Momo'nun bu kadar iyi niyetli insanlarla karşılaşmış olmasının büyük bir şans olduğunu düşünülebilir. Ve Momo zaten bunun farkındaydı. Ama çok geçmeden o insanların da en az Momo kadar şanslı oldukları ortaya çıktı. Momo onlar için vazgeçilmez biri olmuş ve daha önce onsuz nasıl yaşadıklarına şaşırmaya başlamışlardı. Zamanla ona öylesine alıştılar ki günün birinde oradan gidiverecek diye korkar oldular. Momo'nun misafiri hiç eksik olmuyordu. Dostları sürekli ona uğrar, ne yapacağına bakarlar ve geldiklerinde mutlaka ona bir şeyler anlatırlardı. Gelemeyenler ve onu görmek isteyenler de haber yollayıp çağırtırlardı. O gün onunla konuşmamış biri olursa diğerleri ona git bir Momo'ya uğra derlerdi. Bu cümle zamanla yakın çevredeki insanlar arasında kalıplaşmış bir deyim olup çıktı. Tıpkı her şey gönlünce olsun ya da Tanrı bilir der gibi birbirlerine git bir Momo'ya uğra diyorlardı. Peki ama neden? Momo herkese akıl verecek kadar zeki bir kız mıydı? Teselliye gereksinimi olanlara yatıştırıcı etkiler mi sağlıyordu? Bilgece kararlar mı verebiliyordu? Hayır. Momo da diğer çocuklar gibi böyle şeyler yapmazdı. Öyleyse Momo insanları neşelendirip eğlendirecek şeyler mi biliyordu? Örneğin sesi güzeldi de şarkı mı söylerdi? Çalgı mı çalardı? Ya da oturduğu yer bir sirk alanına benzediğine göre dans edip cambazlık mı yapardı? Hayır, hiçbiri değildi. Yoksa büyücülüğü mü vardı? İnsanların dertlerini, sıkıntılarını giderecek tılsımlı bir söz mü biliyordu? El falına bakıp da geleceği mi okuyabiliyordu? Bunların hiçbirini yapmıyordu. Momo'nun hiç kimsenin yapmayacağı şekilde başardığı şey şuydu: dinlemek. Belki şimdi pek çok kimse bu da bir şey mi? Herkes dinlemesini bilir elbette diyecektir. Oysa hiç de öyle değil. Çok az kimse gerçekten iyi bir dinleyicidir. Dinlemek konusunda Momo'nun eşi benzeri yoktur. Momo, karşısındakileri aptal insanların bile aklına parlak düşünceler getirecek şekilde dinlerdi. Bunun için karşı tarafı düşünmeye iten bazı şeyler söylüyor ya da zekice sorular soruyor diye değildi. Aksine yalnızca sessizce oturur ve anlatılanları pür dikkat dinlerdi. Karşısındakinin kocaman, simsiyah gözlerini açacak kadar ve o kimse o ana kadar fark etmediği, bilinç altında gizli kalmış düşüncelerini ona rahatça açıklar, sonra bunu kendisi de şaşırırdı. Kararsız kimseler bile ona dertlerini anlatırken ne yapacaklarını birdenbire karar verirlerdi. Ya da çekingen biri aniden kendisini rahat ve konuşkan hissederdi. Mutsuzdular, dertliler. Onun karşısına ferahlamış, rahatlamış olarak ayrılırlardı. Hatta kendi yaşamının bile anlamsız bularak kendisinin önemsiz bir kişi olduğuna inanan biri bile bütün bunları Momo'ya anlatırken nasıldır bilinmez ama daha konuşması sona ermeden söylediklerinin gerçek olmadığını, insanlar arasında onun da bir yeri olduğunu ve dünyada kendisinin de bir önemi olduğunu kavrardı. Momo işte böyle usta bir dinleyiciydi. Günlerden bir gün amfiteyatroya komşu oldukları halde birbirleriyle ölesiye kavgalı olan iki adam geldi. Komşularının dargın kalmasını istemeyen, onları Momo'ya gitmeleri için kandırmışlardı. Adamlar önce biraz diretmiş, sonra da istemeye razı olmuşlardı. Amfiteyatronun taş basamaklarında
Şimdi biri bir tarafta, diğeri karşı tarafta oturmuş, kara kara düşünüyorlardı. Onlardan bir tanesi, Momo'nun odasına yapılan ocağı ve duvardaki resmini yapan duvarcı ustasıydı. İri yarı, kıvrık siyah bıyıklı Nikola. Diğeri yani Nino biraz cılız yapılı ve bezgin tavırlıydı. Kentin kıyısındaki bir meyhanenin sahibiydi. Müşterileri bütün bir akşam ellerinde bir kadeh içkiyle oturup eski anılarını anlatan yaşlı kişilerdi. Nino'nun karısı da Momo'nun dostuydu. Ona sık sık yiyecek bir şeyler getirirdi. Momo adamların kavgalı olduklarını anlayınca önce hangisinin yanına gideceğine karar veremedi. Ne onu ne de diğerini kırmak istemediği için sahnenin önündeki taş basamaklara ikisine de eşit uzaklıkta bir yere oturdu ve olacakları beklemeye başladı. Bir ona bir ötekine bakıyordu. Bazı şeyler zaman ister. Momo'nun da zamandan başka bol bir şeyi yoktu. Uzunca bir süre öylece oturduktan sonra Nikola ayağa fırladı ve dedi ki, "Ben gidiyorum. Buraya gelmekte iyi niyetimi gösterdim. Ama bak Momo, o susup duruyor. Daha fazla ne bekleyeceğim ya?" Ve gitmeye davrandı. "Evet, kaç bakalım sen!" diye hemen peşinden bağırdı Nino. "Gelmene gerek yoktu zaten. Ben bir dolandırıcıyla barışacak değilim." Nikola döndü. Yüzü öfkeden kıpkırmızı olmuştu. "Kimmiş dolandırıcı?" diyerek yüzünde tehditkar bir ifadeyle geri döndü. "Bir daha söyle bakayım." "İstediğin kadar söylerim," diye bağırdı Nino. "Kaba gücüne güvenip kimsenin senin yüzüne karşı gerçeği söylemeye cesaret edemeyeceğini mi sanıyorsun? Ama ben söylerim. Sana da herkese de. Haydi gel bakalım. Ne duruyorsun? Daha önce yapmak istediğin gibi hadi gel öldür beni." "Yapsaydım keşke," diye homurdanarak yumruklarını sıktı Nikola. "Görüyorsun değil mi Momo? Nasıl da yalan söylüyor. Ben sadece yakasından tutup meyhanenin arkasındaki bulaşık çukuruna fırlattım onu. Fare bile orada boğulmaz." Nino'ya dönerek tekrar haykırdı. "Ne yazık ki işte sen hala yaşıyorsun." Bir süre karşılıklı olarak en ağır hakaretleri yağdırdılar. Momo konunun ne olduğunu, neden böyle birbirlerine karşı acımasızca davrandıklarını bir türlü anlamlandıramamıştı. Fakat işin aslı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Nino birkaç müşterinin önünde Nikola'ya bir tokat atmış, Nikola da bunun için Nino'yu çukura atmıştı. Daha önce de Nikola Nino'nun bütün kapkacağını kırmaya kalkmıştı. "Bu doğru değil," diye kendini savunuyordu Nikola. "Ben yalnızca bir kadehi duvara fırlattım ki o da zaten çatlaktı." "Ama kadeh benim de, anladın mı?" diye karşılık verdi Nino. "Ve böyle bir şey yapmaya da hakkın yoktu." Nikola ise haklı olduğu görüşündeydi. Çünkü Nino onun duvarcı ustalığına hakaret etmişti. "Biliyor musun bana ne dedi Momo?" Momo'ya döndü. "Ben dün gece sarhoş oldum ve duvarı bile düzgün öremezmişim diye söyledi bana. Hatta büyük babam da öyleymiş. Pisa'daki eğri kuleyi bile o yapmış." "Yapma Nikola Allah aşkına ya. Bunun bir şaka olduğu besbelli." "Aman ne güzel şaka," diye homurdandı Nikola. "Bunun neresine gülünür ki bilmem yani." Tabii bu şakanın da bir sebebi vardı. Meğer Nino bunu Nikola'nın kendisine yönelik alaycı bir davranışa karşılık olarak yapmıştı. Bir sabah Nino meyhanesinin kapısının üstünde kıpkırmızı bir boyayla şunların yazılı olduğunu görmüştü. Hiçbir şeyi olmayan meyhaneci olur. Ve Nino da bunu hiç komik bulmamıştı elbette. Bir süre daha hangisinin şakası daha iyiydi diye kavga etmeyi sürdürdükten sonra ikisi de sustu. Momo gözlerini açmış onlara bakıyordu. İkisi de bakışlarındaki anlamı çözememişti. İçinden onlarla alay mı ediyordu? Yoksa onlar için üzülüyor muydu? Yüzünden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Fakat adamlar kendilerini bir an için aynada görür gibi olup utanç duydular. "Pekala," dedi Nikola. "Kapının üzerindeki o yazıyı yazmam belki doğru değildi.
bana bir bardak içki vermeyi reddetmeseydin yazmazdım. Biliyorsun bu usule aykırı değil mi? Ben içtiğim içkinin parasını ödedim. Bana böyle davranmana hiç sebep yoktu. Sebep o değildi ki, dedi Nino. Aziz Antonius olayını unuttun mu? Ya şimdi rengin atacak. Sen beni tam anlamıyla kandırdın. Ben böyle şeylere gelemem. Ben mi seni kandırdım? Dedi Nikola. Tam tersi. Sen bana oyun oynayacaktın ama olmadı. Olay şuydu. Nino'nun küçük meyhanesinde bir Aziz Antonius tablosu vardı. Nino bunu renkli bir dergiden kesip çerçeveleterek duvara asmıştı. Bir gün Nikola çok hoşlandığını söyleyerek Nino'dan resmi almak istemişti. Nino da Nikola'ya resmi onun için radyosuna karşılık verebileceğini söylemişti. Nino içinden gülüyordu. Çünkü bu işte Nikola zarardaydı. Alışveriş yapıldı. Fakat sonradan anlaşıldı ki tablonun çevresinin arkasındaki kartonun altında Nino'nun farkında olmadığı bir kağıt parçası saklıydı. Bu durumda kaybeden Nino oldu ve buna fena halde içerledi. Değiş tokuşta parayı geri istedi. Nikola razı olmayınca Nino da ona içki vermemeye başladı. Böylece kavga koptu. Olayların başlangıcına varan bu uzun konuşmanın sonunda her ikisi de bir süre sustular. Sonra Nino sordu. Şimdi doğruyu söyle Nikola. Değiş tokuştan önce orada para olduğunu biliyor muydun? Bilmez olur muyum, yoksa tabloyu almazdım. O halde beni aldattığını kabul ediyorsun. Neden? Sen paranın orada olduğunu biliyor muydun sanki? Hayır, yemin ederim. Demek öyle. O zaman sen beni aldattın. Nasıl oldu da değersiz bir dergi parçasına karşılık benden radyomu alabildin ha? Peki, sen paranın orada olduğunu nereden biliyordun? 2 akşam önce bir müşterinin Aziz Antonius'a bağış olsun diye parayı oraya koyduğunu gördüm. Nino dişlerini sıktı. Çok muydu? Radyonun değerinden ne eksik ne fazla diye karşılık verdi Nikola. Öyleyse bütün kavgamız, dedi Nino düşünceli bir yüzle, benim dergiden kestiğim Aziz Antonius'un resmi yüzünden çıktı. Nikola başını salladı. Evet, doğru dedi. İstersen tabloyu geri alabilirsin. Nino, yok canım, dedi Nino. Birbirlerine soylu bir tavır takınarak, takas takastır. Şerefli insanlar bir kere el sıkışır, sadece bir kere. Birden ikisi de gülmeye başladılar. Oturdukları yerden kalkıp taş basamakları koşarak indiler. Orta yerde otlarla kaplı alanda kucaklaşıp birbirlerinin sırtlarını sıvazladılar. Sonra dönüp Momo'yu kucakladılar ve ona teşekkür ettiler. Onlar uzaklaşıp giderken Momo hala arkalarından el sallıyordu. İki dostunun barışmış olmasına çok sevinmişti. Başka bir gün bir çocuk ona artık hiç ötmeyen kanaryasını getirmişti. Bu Momo için güç bir görevdi. Bir hafta boyunca kanarya yeniden ötmeye başlayıncaya kadar sabırla çocuğu dinlemek için onunla beraber oturmak zorunda kaldı. Momo herkesi, her şeyi dinlerdi. Böcekleri, otları, yağmuru, hatta ağaçlar arasında dolaşan rüzgarı bile. Her biri ona kendi dilince bir şeyler anlatırdı. Bazı akşamlar bütün arkadaşları evlerine döndüğü zaman o tek başına yıldızlı gök kubbenin altında taş basamaklara oturur ve o görkemli sessizliği dinlerdi. Bazen de kocaman dev bir istiridyenin içinde oturup yıldızlar alemini dinliyormuş gibi olurdu. İşte o zaman hafif ama gizemli bir müzik yüreğine dolardı sanki. Özellikle böyle gecelerde çok güzel rüyalar görürdü. Eğer hala dinlemek büyük bir marifet değil diyenler varsa, Momo'nun dinlediği gibi bir dinlesinler bakalım.